Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Ayrıca zile tıklarsanız da her videomda, her yeni videoda bildirim alırsınız. Şimdi bir önceki videoda bu modelin anlatımını yapmıştım. Birleştireceğimi söylemiştim şu kenardan. Yeni gören arkadaşlar için birinci bölümün linkini hemen videonun altında açıklamalar bölümü var. Oraya tıklayarak linki orada bulabilirsiniz. Motifin yapılışını. Şimdi şuralardan birleştireceğimizi söylemiştim zaten. Bir tane daha motif yaptım ben. Şöyle son kenar kısmında bir miktar ördüm. Şimdi buradan birlikte birleştirelim. 6 tane zincir çekiyorduk normalde burada. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz birleştirmek için. Motiflerin ters yüzleri birbirine bakacak şekilde kapatıyorum. Şimdi yaptığım yer burası, birleştireceğim yerde hemen burası aynı yer. 3 zincir çektim. Boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Sonra 3 tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde örmeye devam ediyorum buradaki motifimi. Bir doladım. Boşluğa giriyorum. Sadece boşluklardan birleştiriyorum. Trabzanlardan birleştirmiyorum. 2 3 Burayı hızlı geçiyorum çünkü ilk videoda motifin nasıl yapıldığını daha ayrıntılı göstermiştim. Şimdi 3 tane zincirimiz var sırada. Biz 2 tane zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Sıradaki boşluğa, şimdi karşılıklı denk gelen yer zaten burası. Yapacağımız boşluk bu. Buraya giriyoruz, birleştiriyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Dönüyoruz şimdi ördüğümüz modele. Bir sonraki boşluğa geçip 4 tane trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzan. 3 ve 4. Şöyle bakalım. Sadece buradaki boşluklardan birleştiriyorum. Şimdi yine normalde 3 zincir çekip diğer boşluğa geçiyoruz. Birleştireceğimiz için 2 zincir çekiyoruz. Arkadaki motifin sıradaki boşluğuna girip bir sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Tığımı doladım. Diğer boşluğa geçiyorum. Burada da 4 tane trabzan yapıyorum. Sadece motifin bu kısımlarından birleştirme yapıyoruz. Kare olacak aynı zamanda, onu da söyleyeyim. 4 tane trabzanı yaptım. 2 tane zincir. Sıradaki boşluğa giriyorum. Bir sık iğne yaparak birleştirdim. Bir tane zincir çektim. Döndüm. Şimdi şuradaki trabzanın birincisini trabzanın üzerine batarak yapıyorduk. Bir. Sonra boşluğa batarak şimdi devam ediyorum. 2 3 4. Burada 6 zincirli buraya geçiyorduk. 3 tane zincir çekiyoruz. Buradaki boşluğa batıyoruz. Bir sık iğne ile birleştirdik. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Bir daha döndük ve trabzanların üzerine geçiyoruz şimdi. Burayı da yapalım yine beraber, hem hatırlatma olsun. 2 defa doladım. Son sırada bu şekilde yapıyorduk. Bir tane dörtlü trabzan. Şimdi 2 tane üçlü trabzan. Bir tane ikili trabzan ve tığ dolamadan bir tane sık iğne. Şimdi tığ doladık. Buraya 4 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4. Tığımızı ilmekten çıkarttık. Dördüncüye, yani ilk yaptığımız üçlüye batıyoruz.
fıstığımızı oluşturuyoruz. Şimdi tığ dolamadan hemen fıstığın dibindeki yanındaki trabzanın üzerine batarak şöyle arkadan doğru çekerek bir sık iğne, sonra sıradaki yuvaya bir tane ikili, sonra sırayla iki tane üçlü ve bir tane de dörtlü yapıyoruz. 2 defa doladık ve dörtlü trabzan. Evet, şuraya bakalım isterseniz nasıl birleştiğini. Bu şekilde daha yakından bakalım. Sadece bu kısımdan birleştiriyoruz. Zincir boşluklarında. Şimdi şurayı örelim, tamamlayalım. Diğer motifleri de nasıl yapacağımıza bakalım. Şurası kaldı. Evet, birleştirme bitti. 2 3 4 5 6 zincir. Şuralardan hiç birleştirme yok. Yani şuradaki trabzanlardan yok. Sadece buralardan yapıyoruz. Şimdi 4 tane buraya trabzan yapıyorum. 2, bitirelim bunu da. 3 4, 3 tane zincir, tekrar 1 2 3 4, 3 tane zincir, diğer boşluğa geçiyorum. 1 2 3 4, yine 3 zincir, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Şimdi ilk trabzanı yine tepesine batıyorum ve birleştiriyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çekelim. Keselim. Evet, birleştirmeyi de tamamladık. Şimdi şu ipimizi yine gizleyelim arkadan. Evet, çok güzel bir yatak örtüsü modeli olur arkadaşlar. İlk videoda da söylemiştim. Tabii farklı şeyler de yapabilirsiniz. Şimdi motifin uzunluğunu da göstereceğim size. Biraz makasım fazla ses çıkartıyor ama. Evet. Şimdi bakın şöyle birleştirdim. Üçüncü motifi yaptığımızda da geliyoruz. Aynı şekilde buradan birleştiriyoruz. Dördüncü motifi yaptığımızda hem üçüncüye hem de buradaki motife birleştiriyoruz. Şu ortada bir boşluk oluşacak. Arada bir motif yok. Arada bir motif yok. Evet, bildiğim bir motif yok. Ne kadar büyük bir boşluk oluşur bilemiyorum. Şöyle baktığımızda şöyle bir boşluk oluşur. Yani oraya bir şey yapmaya gerek var mı bilmiyorum. Ama orijinalinde yoktu. İlla yapmak istersek de şu ortadaki motiften yaparak şöyle kenarlardan da eklenebilir diye düşünüyorum. Evet. Dediğim gibi kare olacak. Sadece buralardan ekleniyor. Şuralarda hiçbir ekleme yok. Ütülerken dikkat etmek gerekiyor. Şu fıstıkları çok fazla ezmemek gerekiyor. Şöyle arkasından ittirirsek birazcık şöyle daha belirgin oluyor. Ölçü verecektik. Bir dakika onu da yapalım. Bir motifin ne kadar uzunluğu var. Evet, tam 13 14, hatta 13,5 da diyebiliriz. 13,5. Şöyle 13,5 santimetre motifin genişliği. İki tane motifi birleştirdiğimizde şöyle 27 santimlik, biraz çektiriyorum tabii, ütülenince de açacak.
27 santimetre oluyor mesela 2 tane motif. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim. Daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum şimdilik. Hoşça kalın.